Şu anda baktığınız zaman en popüler cihazlardan birinin Galaxy S20 FE olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Dostlar, burada 2 yıl önce çıkmış bir telefondan bahsediyoruz. 2 yıl teknoloji dünyasında gerçekten önemli bir süre. Buna bağlı olarak yazılım güncelleme desteğinin yalnızca 1 yıl kalması ve işlemcisi 7 nanometrelik eski nesil bir amiral gemisi işlemci olduğundan dolayı bu gibi dezavantajları düşündüğümüzde Galaxy S20 FE 2022 yılında alınmaz bir cihaz mı yoksa halen fiyat performans şampiyonu mu? Bu sorunun cevabını net bir şekilde vereceğiz. Bu tarz içeriklere destek vermek için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden Galaxy S20 FE'nin tasarımıyla incelemeye başlayalım. Şimdi ilk olarak cihazımızın tasarım detaylarıyla başlayalım. Açıkçası ilk izlenim olarak Galaxy A52 ve A72'den daha elegant bir tasarımının olduğunu söyleyebilirim. Telefonun üçlü kamera paketi cihazın sol üst kısmına dikey bir şekilde konumlandırılmış. Bunun yanında arka kapağın kavisli bir tasarımının olduğunu da belirtelim. Bunun yanında telefonu tek elle tuttuğumuzda elden kaymayan, ele oturan ve mat bir yapısının olduğunu da söylemiş olalım. Ağırlık konusunda S20 FE segmentinin ortalamasında diyebiliriz. 8.4 mm'lik bir kalınlığa ve 190 gramlık bir ağırlığa sahip. Telefonumuzun ön yüzüne baktığımız zaman burada tam ekran tasarımı bizleri karşılıyor ve de delik çentik kamera yapısını da görüyoruz. Telefonun üst ve yan çerçeveleri oldukça ince tutulmuş ancak çene kısmında bunlara nazaran daha kalın bir boşluğun bırakıldığını söyleyelim. Telefonumuzun alt kısmına baktığımızda Type-C şarj girişini, yanında hoparlörü, diğer tarafında da mikrofonu görüyoruz. Sağ kısımda ise ses kontrolcüleri ve güç tuşuna yer verilmiş. Üst bölüme baktığımızda sim kart yuvasını ve mikrofonu görüyoruz. Ayrıca telefonumuzda çift sim kart desteğinin olduğunu da söyleyelim. Dostlar, S20 Fan Edition tasarım konusunda benim çok beğendiğim bir cihaz. Özellikle bence kırmızı rengi cihaza daha farklı bir hava katıyor. Tasarım konusundaki tek eksi yanı arka kapağının plastik bir yapıyla gelmesi. Elde tutuş hissiyatı olarak kalitesiz bir his uyandırmıyor ama tabii ki Mi 10T kadar kaliteli bir malzeme yapısına da sahip değil. Şimdi telefonun ekran özelliklerinden devam ettiğimizde S20 FE 6.5 inç boyutunda 1080x2400 Full HD Plus çözünürlüğünde Super AMOLED bir panelle karşımıza çıkıyor. Bu ekranın en önemli artılarından biri 120 Hz yenileme hızını ve 240 Hz'lik dokunma hassasiyetini destekliyor olması. Bunun yanında AMOLED panelin getirmiş olduğu nimetlerden olan Always On Display özelliğinden de yararlanabiliyoruz. Ekranımızın desteklemiş olduğu teknolojileri de değinirsek HDR desteğini görüyoruz ancak HDR10 desteği ekranımızda bulunmuyor. Buna ek olarak ekranımız Corning Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunuyor. Bu yüzden S20 FE alacaksanız kaliteli bir ekran koruyucu kullanmanızı öneririm. Dostlar, S20 FE'nin ekranı gerek gündelik kullanımda gerekse oyunlarda gerçekten çok güzel bir deneyim sağlıyor. Ekranın renk başarımı ve 120 Hz farkını net bir şekilde hissediyorsunuz. Şimdi ekrandan donanım tarafına geçtiğimizde burada 7 nanometre mimariye sahip olan Snapdragon 865 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. Snapdragon 865 Exynos 990'a göre performans konusunda çok daha başarılı bir işlemci ve uzun süreli kullanımlarda herhangi bir performans kaybı yaşatmadan stabil bir şekilde kullanmamıza imkan sağlıyor. Grafik birimi olarak cihazımızda Adreno 650'ye yer verilmiş. Cihazımızın Geekbench 5'te aldığı skora bakarsak tek çekirdek skorunda 550, çoklu çekirdekte ise 3008 puan almayı başarıyor. Şimdi S20 FE'nin PUBG performansına bakarsak S20 Fan Edition oyunun bize sunmuş olduğu en yüksek grafik olan Ultra HD'de 40-45 FPS arasında gayet güzel bir oyun deneyimi yaşatıyor. HDR, HD, dengeli ve akıcı grafiklerde de 60 FPS desteğini bize rahatlıkla verebiliyor. Video düzenleme gibi yüksek performans isteyen işlemlerde veya gündelik kullanımda da Snapdragon 865 amiral gemisi üst seviye bir işlemci olduğu için gayet stabil ve yüksek performanslı bir şekilde çalışıyor. Telefonu kullanırken kesinlikle ne bir donma ne de bir takılma ile karşılaşmıyoruz. RAM tarafında S20 FE'nin 128 GB'lık depolama ile gelen modelinde 6 GB RAM bulunurken 256 GB'lık modelde ise 8 GB'lık bir RAM bulunuyor. Gündelik kullanımda da S20 FE amiral gemisini aratmayacak şekilde gayet seri, sorunsuz, tepkisel bir kullanım deneyimi sağlıyor. Performans konusunda S20 FE benim beğenimi kazandı. Şimdi kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta bizlere üçlü bir kamera sistemi karşılıyor. 12 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığında OIS desteğini bünyesinde barındıran ve HDR, yapay zeka ve portre modunu destekleyen bir ana kamera ile karşılaşıyoruz. İkinci kameramıza baktığımızda 12 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı, son olarak üçüncü kameramızda 8 megapiksel f2.4 diyafram değeriyle gelen telefoto kamerası.
ve bu telefoto kameramızda OIS desteğimizde bulunuyor. Açıkçası bu fiyat bandında pek alışık olmadığımız güzel bir özellik. Dostlar, görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çekim kalitesi olarak S20 FE çok başarılı kareler ortaya koyabiliyor. Işık kaynağının yeterli olduğu ortamlarda amiral gemisi düzeyinde fotoğraflar çekebiliyoruz. Fotoğrafta renkler gayet gerçeğe yakın bir şekilde önümüze çıkıyor. Ve fotoğrafların detaylarında da kayıp yaşamadığımızı belirteyim. Düşük ışıklı ortamlarda da gece modunu açtığımız zaman grenlenmeyi çok daha aza indirebiliyoruz. Video çekim performansına bakarsak S20 FE arka kamerasıyla 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Stabilizasyon konusunda 1080p Full HD'de iyi sonuçlar ortaya koyuyor, ancak 4K özellikle 60 karede pek iyi bir video performansı alamıyoruz. Zaten bu fiyat bandında video çekim performansı olarak iPhone SE 2020 açık ara en başarılı cihaz. Video performansı olarak diğer Android rakiplerinden daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde cihazımızda 3x optik zoom ve 30x dijital zoom özelliği de var. Ön kameraya baktığımızda ise 32 megapiksel f2.2 diyafram değeriyle gelen EIS destekli HDR ve portre modunu da bünyesinde barındıran bir kamera ile karşılaşıyoruz. Bu kamerada yine 4K 60 FPS video çekim imkanı sunuyor. Kamera konusunda genel bir değerlendirme yaparsam bu fiyat bandında genel toplamda S20 FE en iyi tercihlerden biri. S20 FE'nin en merak edilen özelliklerinden biri batarya performansı. 4500 mAh batarya ile önümüze çıkan S20 FE 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Bunun yanında S20 FE 15 Watt'lık kablosuz şarjı da destekliyor. Batarya performansı olarak S20 Fan Edition oyun oynamadan bir günü yoğun kullanımlarda da çıkarabiliyor. Açıkçası S20 Fan Edition Mionte gibi rakiplerinden biraz geride kalıyor ama Exynos işlemcili S20 FE'ye göre çok daha iyi bir batarya performansı veriyor. S20 FE ilk çıktığında Android 10 sürümüyle gelmişti. Yani Android 13'ü aldıktan sonra yeni bir Android güncellemesi almayacak. Ancak ara ara güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri gelmeye devam eder. S20 FE'nin ses deneyimi açısından bize nasıl bir performans sunduğuna değinirsek, cihazımızda Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlere yer verilmiş. Bu hoparlörler ses doygunluğu ve ses yüksekliği açısından çok iyi işler çıkarıyor. Özellikle film izlerken veya oyun oynarken seslerin hangi taraftan geldiğini çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Gerçekten ses deneyimi açısından S20 FE'yi çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Güvenlik seçeneği olarak cihazımızda hem yüz tanıma özelliği hem de ekranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Ekranın altındaki parmak izi okuyucusu güç tuşuna entegre olarak gelen parmak izi okuyucular kadar hızlı değil ama ekranın altında olmasına rağmen yine de kararlı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Kablosuz bağlantılar noktasında cihazımız Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 gibi güncel teknolojileri destekliyor ve NFC desteğimiz de cihazımızda mevcut, ancak 5G desteği S20 FE'de bulunmuyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda rakiplerinden keskin bir şekilde ayrılıyor. IP68 sertifikasıyla korunduğunu söyleyeyim. Bu sayede 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi Galaxy S20 FE ile ilgili bir son yorumları yapıp bir toparlayacak olursak, Galaxy S20 FE'yi yaklaşık 4 ay boyunca ciddi bir şekilde deneyimlemiş birisi olarak en memnun kaldığım yanının kamera performansı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada hem ana kamerası hem ultra geniş kamerası hem de telefoto kamerası ile beraber üçlü kamera sistemi gerçekten çok iyi işlere imza atıyor. Burada fotoğraf konusunda da video konusunda da Galaxy S20 FE beni oldukça tatmin etti. Bunun dışında Snapdragon 865 işlemcisi de her türlü kullanımda gayet iyi bir performans verebiliyor. Oyun tarafında aynı işlemciyi kullanmasına rağmen daha iyi performans veren Xiaomi Mi 10T gibi modeller bulunuyor. Yani Galaxy S20 FE genel performansta bizi kesinlikle üzmüyor. Amiral gemisi bir cihaz performansını rahatlıkla verebiliyor, ancak burada oyun kısmında Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro gibi aynı işlemciyi kullanan telefonlar olmasına rağmen onların S20 FE'den bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galaxy S20 FE'de kasa içerisinde herhangi bir soğutma sistemi olmamasından dolayı Xiaomi Mi 10T'ye göre bariz bir şekilde daha fazla ısınıyor. Bu ısı elimizi çok rahatsız edecek düzeyde değil, ancak buna bağlı olarak telefonumuz ısındığında işlemci frekansı biraz kısılıyor. Uzun süreler oyun oynadığınız zaman performansta bir düşüş yaşamış oluyoruz. Ancak dediğim gibi genel performansı etkileyen bir sorun değil. Eğer oyun odaklı bir cihaz arıyorsanız Galaxy S20 FE size uygun olmayabilir. Bu durumda Xiaomi 11T
S20 gibi modellere bakmanızı öneririm. Bunların dışında yazılım deneyimi, ekran kalitesi, her şey olması gerektiği gibi. Dostlar, benim S20F'de en beğenmediğim nokta batarya performansı olduğunu da söyleyeyim. Batarya konusunda Galaxy S20F'ye rakiplerinin ciddi bir şekilde gerisinde kalabiliyor. Özellikle Android 12 güncellemesinden sonra ekran süresi olarak maksimum 5-6 saat civarında bir ekran süresi alabiliyoruz. Yani performans olarak iPhone SE 2022 ile hemen hemen benzer, çok yakın diyebiliriz. Tabii ki çok yoğun kullanmıyorsanız Galaxy S20F'ye de bir günü çıkartacaktır, ancak yoğun kullanıcılar ve sürekli oyun oynayanlar için batarya performansı biraz geride kalıyor. Galaxy S20F'nin en büyük ikinci eksisi ise kesinlikle malzeme kalitesi. Böyle 3 seviye amiral gemisi özellikler sunan bir cihazda arka kapağın plastik olması gerçekten üzücü. Çok da premium hissettiren bir cihaz değil. Yani kamera yetenekleriyle ve işlemci tarafında sunduklarına oranla malzeme kalitesinden gerçekten kısılmış. Ama yine de dayanıksız diyebileceğim bir malzeme yapısı yok. Kendi fiyat bandındaki çoğu Android rakibinden daha iyi bir malzeme kalitesine de sahip. Dostlar, şimdi bir toparlayacak olursak, bunun haricinde 7000 TL bandında sırf daha fazla güncelleme alacak diye Galaxy A serisinden bir telefona yönelmek kesinlikle mantıklı olmayacaktır. Galaxy S20F'ye Android 13 aldıktan sonra artık emekliye ayrılmış cihazlar arasına girecek. Ancak Android 13 sürümüyle beraber de Galaxy S20F'nin en az 3-4 sene daha bütün uygulamalarda ve oyunlarda sorunsuz bir şekilde çalışacağını da söyleyebilirim. Özellikle Android tarafında güncellemelerin gelmesi genel olarak çok da olumlu olarak sayabileceğim bir şey de değil. Yani Galaxy S20F'nin Android 14'ü 15 alması belki de cihazın genel deneyimini daha da düşürecek detaylardan diyebilirim. Yani yazılım güncelleme desteğinin bence çok da bir kafaya takılacak bir durumu yok. Galaxy S20F'ye Yonga setiyle, kamerasıyla ve ekran tarafında sunduklarıyla gerçekten başarılı bir cihaz. Genel deneyimi düşündüğümde Galaxy S20F'ye 10 üzerinden 8.5 rahatlıkla verebilirim. 7500 TL bandında 256 GB depolama, 8 GB RAM'li modelini almak da önemli avantajlarından. Diğer rakiplerine baktığımız zaman çoğu konuda çok daha üstün olduğunu düşünüyorum. Sadece batarya tarafında %20 civarında bazı rakiplerine göre geride kalabiliyor. Bunun dışında 25 Watt'lık hızlı şarj desteğinin olmasına rağmen kutu içerisinden yalnızca 15 Watt'lık bu adaptör çıkıyor. Bu adaptörün çıkması da eksi yanlarından diyebiliriz. Yani Galaxy S20F'nin öne çıkan en önemli 3 eksisi var. Bunlardan ilki bataryası, malzeme kalitesi ve kutu içerisinden çıkan bu 15 Watt'lık adaptörü. Hızlı şarj desteğinden yararlanmak istiyorsak 25 Watt'lık ekstradan bir adaptör masrafımız da olacak. Bunların dışında Galaxy S20F'ye şu şartlarda bence alınabilecek en mantıklı cihazlardan biri diyebilirim. Uzun ömürlü kullanım için de çok mantıklı. Kamera yeteneklerine önem veriyorsanız da yine S20F'ye almanız çok mantıklı olacaktır. Evet dostlar, bu videoda sizlerle beraber S20F'yi tüm artı ve eksileriyle detaylı bir şekilde değerlendirdik. Fiyat performans şampiyonu olarak gördüğüm S20F'ye 2022 yılında net bir şekilde alınır diyorum. Peki sizler S20F hakkında neler düşünüyorsunuz? Alınır mı, alınmaz mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ve bu tarz objektif incelemeler ve gelecek videolarımızdan haberdar olmak için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.